Evet, bir tane şundan da alacağım içi. Kodakao. Kamikochi'de bunları yiyeceğiz. Karışık meyve, yer fıstığı, bar aldık. Çikolatalı, mukulatalı. 8-9 saat oralarda, dağlarda yürüyüş yapacağız. Banyo klasik Japon banyosu. Güzel, geniş. Bu arada 14.000 yen para verdik. Lokasyon biraz yakın olsun diye seçtik. 14.000 yen 2 kişi. Sabahın 4'ünde kalkıp Kamikochi'ye gideceğiz. Sabahın 4'ünden Matsumoto'dan herkese günaydın. Arda'nın maçı başladı. Şimdi hedefimiz Tanrı'nın dağları, Kamikochi'ye gidiyoruz. Kamikochi'ye. Biraz Arda'yı izledim. Arda bu sene iyi 11'de başlayacak. Arda helal olsun he. Arda kendini bayağı geliştiriyor. Güçlü duruyor. Ne güzel serin bir Japonya gününe uyandık arkadaşlar. 1,5 saatte Tanrı'nın dağlarına gidiyoruz Memati. Tanrı'nın dağlarına giriyoruz Memati. Ülkenin kargası bile karşıdan karşıya geçerken Japon gibi geçiyor bak. Geliyoruz. Tanrı'nın dağları geliyoruz. Altın güneş alçak gökyüzüne dalıyor. Balıkçılar dönerken kahkahalar patlıyor. Ah bu komik yerde nehirler gülüyor. Cem Kum gibi bir dostum. Arkadaşlar bir yere geldik. Anlatamam size. Bak daha girmedik. Gireceğiz. Aylarca bana Kamikochi dedi. İşte size Kamikochi. Hemen söyleyeyim, bunlar tanrıların ruhları arkadaşlar. Sabahları insanlara gözüküyorlarmış. Böyle mistik şeyler var. Bir insanın bir yüzesi geliyor bu suda. Kilometrelerce alanı yürüyeceğiz arkadaşlar. 8 saatlik bir yürüyüşümüz var. 8 saat yürüyeceğiz. Buradan itibaren saat şu anda 7, 4'e kadar yürüyeceğiz. Büyük ihtimal bir 30-40 kilometre yürüyeceğiz. Buz gibi. Buz gibi buz. Merhaba arkadaşlar. Tanrıların dağlarına geldik. Şu anda bulunduğumuz yer Taşa Gölü. Azusa Nehri diye geçiyor burası. Burada bir yanardağ var. Bakın göstereyim şuradan. Şurada bir yanardağ varmış. Şu Yakedake dediği yanardağ var. Bu 1915'te patlamış. Tam bu patlamış. Hemen Spilberg sana zahmet. Bir dön. Koette Mite. Dağ patlıyor 1915'te kadar geliyor. Daha sonra da burası oluşuyor. Bunlar için dağlar, taşlar, şu sular hepsi kutsal arkadaşlar. O yüzden düşen ağaçlara hiçbir şekilde karışmazlar. Biraz Şinto diniyle alakalı, doğadan gelen bir şey doğaya gider diye. Şu anda 7'de geldik. Olabilecek en erken vakitte gelebildik. Yani burada şu sisin o görüntüsü, o sisin çıkardığı görüntü, çocuklar çok tatlı Japon çocukları. İşte tanrıların ruhlarıymış, insanlara gözüküyorlarmış, öyle diyorlar. Bu tabi gezeceğimiz ilk yer Kamikochi istasyonuna Kamikochi otobüs durağına buradan 3 kilometre yaklaşık, böyle 1 saatte gideriz gibime geliyor böyle yavaş yavaş. Ayı var etrafta, Japon makakları, maymunları var. O yüzden etrafta böyle çok zil sesi duyacaksınız. Bir de dağ keçileri varmış, enteresan. Bakalım hangisine nasıl denk geleceğiz. Gidelim, yürüyelim. Şimdiden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buralara gelen Türk var mı? İlla vardır da böyle içerik olarak yapan, benim gibi yapan büyük ihtimal yoktur. Kıymetli şeyler bunlar. Buraları da görelim. İnsanlarımızın geldiğini bilelim. Yazalım programa. Biraz zor, gelmesi zor ama gelin. Şimdilik Taisho Gölü'nü burada bitiriyoruz. Çok uzun bir yolumuz var. Yollar bizi bekler. Hadi bakayım. Valla herkes ayı spreyi,
Zil yanında getirmiş. Kalın kalın kıyafetler getirmiş. Spielberg başladın. Bak ayı mayı çıkarsa, ayı görürsen bana bırak. Geçen gün Leonardo DiCaprio'nun ayı sahnesini canımın içine gösterdim. Sen diyor ne yapıyorsun? Ama yanımda hiçbir şey yok. Yapacağım. Bir tane geçireceğim. Ondan sonra kaçacağım. Sen ne oldu? Bismillah daha başlamadın. Yuvarlanmaya başladın. Hadi bakayım. Japonları takip edelim. Japon kızlar şu manzarayı görünce bir duruyorlar, bakıyorlar. Çok enteresan geliyor onlara. Her şeyde böyle bir aşırı şaşırma var. Gözlüğünü unutmuş bir Japon. 10 farklı ağaç türü varmış. Söğüt ağacı, Sakhalin söğüdü, Japon kara ağacı, nadir ladin türü Honshu dağlarında görünen suya dayanıklı söğüt. Söğüt fazlaymış. Söğüt ağacı fazlaymış evet. Yakedake dağını karşımıza aldık. Ayı. İşte ben bu kara ayıyı, Blackbeard dedi, kara ayıyı görmeye çalışıyordum. 6 Ağustos'ta 11.40'da görülmüş. Hadi be yakalayamadık kara ayı. Çok nadir onu görmek de. Buralarda zaten gezmez. Çünkü hemen yukarımız arabanın, otobüslerin geçtiği yer. Ana bu ne? 300 yen veriyorsun. Bunu alıyorsun. Japonca tabii. Etrafta hangi çiçekler var? Ne güzel düşünmüşler. Hangi kuşlar var? Bak kara bak işte bu. Kara ayı, tilki, sansarlar var, fareler var. Dağ keçisi var, makaklar var. Kelebekler çok tatlı yalnız. Koyalım. İhtiyacı olan biri alır. Japon gençleri valla geliyorlar. Ben biraz yaşlı bekliyordum da bayağı bir Japon genci geliyor buralara. Yaradan doğal sapan yapmış ağaçtan. İnanılmaz doğal sapan. İlk kez bu kadar büyük sapan gördüm. Ayı zilini çalın öyle gidin. Tam böyle ihtiyacımız olan tarlayı sulamak için gerekli su. Walter Weston, trekkingini yabancılar için mucidi diyebiliriz o kişiye. Kendisi bir misyoner, İngiliz bir misyoner. Buralara gelmiş, bir kilise tarafından buralara gönderilmiş. Kendisi böyle trekking yapmayı, dağlara tırmanmayı seven bir misyoner. Misyoner dediğimiz dini yaymaya çalışan biri aslında. Kendisi geliyor, burayı nasıl bulmuş, neden bu kadar popüler olmuş yabancılar arasında? Kitap yazmış. Kitabı yazdıktan sonra burası popüler olmuş. Yamabushi yani dağ rahipleri tarafından, keşişler tarafından aslında inzivaya çekilmek için bir alan. Bu alanı biraz o gözle bakın. Boşuna kami tanrı. Kamikochi tanrıların bulunduğu yer o anlama geliyor. Böyle özel bir anlamı var. Zaten böyle dağlardan geçe geldik. Şu anda otobüs, taksi dışında başka bir araba, herhangi bir şey girmiyor buralara. Çünkü yolu da kapatmışlar. Arabaların girmesi yasak. Bir de bunu da söyleyeyim. Kışın buralar kapanıyor. Kar yağışı fazla olduğu için Nisan'la Kasım arasında sadece gezebiliyorsunuz. Nurla, ayı mı var? Kuma. Ayı gösterin. Ne vuruyorsun lan? Vurma bak. Ben vurdum mu katır hepsi sanırsın ha. Bana bak kendine gel. Ulan seni de senin işini de. Bırak ya. Rahatlarsın tabi. Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Ben burayı bilmiyordum. Eşim birkaç ay önce sabah gözünü açtı. Böyle Kamikochi diye açtı. Kamikochi diye canımın içi birkaç aydır bana söyledi. Çünkü bu vakitlerde gelinmesi gerekiyor. Otobüs rezervasyonunuzu kesinlikle önceden yapın. Bilet bulunmuyor. Başka bir ulaşım olmadığı için. Yerinden çıkmış bir ağaç. Çam ağacı mı? Bak. Böyle hata veriyor DJI abi. Kendi kendine böyle döndürürken cüz diye organik vibratör etkisi yaratıyor ya. Anlamadım sebebini. Böyle bir anda sebepsiz yere böyle şeyler yapmaya başladı. GoPro'ya geçeceğim gibi. DJI biraz hayal kırıklığına doğru gidiyor bende. Buz gibi. İnanılmaz ya. Suyun rengine hayran oldum. Boşuna Japon Alpleri demiyorlar buraya arkadaşlar. Gezginlerin olmazsa olmaz bir filmi vardır arkadaşlar. Into the Wild. Alexander Supertramp. Biraz Alaska'yı hatırlattı bana. Ne zaman böyle bir canım sıkılsa, böyle bir kafa dağıtmak istesem ya Kemal Sunal'ı açarım ya böyle bir eski bende filmler vardır kafa dağıtmak için. O Into the Wild da onlardan. Bu yeri görünce orası aklıma geldi. Böyle bir yere dağın başında buluyor. Araba, otobüs buluyor. Ben sinek yuttum galiba. Tabi mushi tabemaşta.
Tabu muşir tabemaşta. Sinek yuttum. Neyse. Direkt ağzımı şurada hissettim ya. Neyse Japon sineği herhalde bir şey olmaz. Dağın başında otobüsü buluyor. Terk edilmiş bir otobüs. Orada bir süre inzivaya çekiliyor. Ondan sonra dönme planı var. Aynı bu yerler onun yeri gibi ama kış olduğunda su yükseliyor. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Geçemiyor. Halbuki biraz ileriden dönse ulaşacak ama işte olmuyor. Hayatını bir süre sonra yediği zehirli bir bitkiden kaybediyor. Buralar biraz bana o yerleri hatırlattı. Nasıl bir su böyle ya? Walter Weston abimizi bulduk. 19. yüzyılın Japonlar için önemli dağcılarından. Dağcı aslında da. Hem dağcı hem misyoner. İyi yapmış, buraları bulmuş, kitap yazmış. Kitabına baktım internetten de. Bizde genelde böyle bir suyla yıkama vardır. İnsanların büslerini. Yaşa. 1861-1940. Walter Weston abime teşekkür ediyoruz. Japonya'nın dağlarında valla Alman bilim adamlarını da gördüm. Dağlarda enteresan onsenleri araştırmaya gelenler vardı. İngiliz de gelmiş bulmuş. Nasıl yolunu kaybetmiş bulmuş gelmiş bir şekilde. Bir şekilde kader Walter Weston'u buraya getirmiş. O esnada Japon alplerini bul. Aslında 7. yüzyıla dayanıyor arkadaşlar buraların hikayede. Ta Heian dönemine dayanıyor. Japonya'nın en parlak dönemidir tarihçiler açısından. O dönemde buralarda bu Yamabushi'ler, keşişler hep inzivaya çekilmişler bu dağlarda. Gördü yine Ghibli gözlerin yine gördü. Göğe yükselen bir şey dedi. Asansör dedi. Tom ve Jerry filminde de vardı. Tom çıkıyordu üste. İnelim ben taş fırlatacağım. Çok sektirirsek dileklerimiz kabul olacak. Yon. Ya zettai yon. 見えなかった全然これで。Zettai yon. ちょっと一緒の顔撮ろう。 Canımın içi dedi bak seni buldum. Ulan biri beni yapmış. Bu Japonlar kesin ajan ya. Aynı değil mi? Buraya geleceksin. Gözlüğünü kıracaksın. Üşenmeyip böyle bir şey yapacaksın. Bir de şöyle bir alt vücut çizelim. Helikopter indi. Helikopter geldi indi. Bir Japon ya ayağını burktu bir şey oldu. Ya biri bir ayı gördü. Ben hala burada Japonların neden yüzmediğini anlamadım. Gelip taş sektirtiyorlar ya. Bu suda yüzülür. Tamam soğuk moğuk ama alışılır yani. Bundan 2 tane atıyorsun 3-4 saat götürüyor seni. Kalori mate. Şöyle düşün. Japonya'da her şeyin bir şeyi var arkadaşlar. Vücuda bir şeylere iyi geliyor. Hem Japonya'nın kendi içinde böyle ilaç şirketlerini çıkardı. Mesela Pocari ilaç şirketi yapmış. Bunun gibi 3-5 tane daha böyle enerji verici, vücudun ihtiyacı olan şeyleri veren sıvılar var. Bu da onlardan bir tanesi. Japon arısı bunlar. Çok fazla etrafta kelebek var. Çok güzel bir görüntü çıkarıyorlar dağlarla. Ben birisini kurtarıyor diye sandım ama yukarıda inşaat oluyormuş. İnşaattan bir şeyler götürüyor. Koymuş heybesine götürüyor. Yürümesi çok zevkli yol yalnız. Gezginlerin ya Japonların diyeyim ölmeden önce gezilmesi, görülmesi gereken yerlerdenmiş Kamikochi. Tabii biz dağlara kadar çıkamayacağımız için sabah çok böyle 3'te 4'te falan başlamamız lazım ki yolu yarısını falan bitirelim şu vakitteki saat daha 9. Bir de fındık fıstık da aldık dünden beri böyle yiye gidiyoruz ya. Enerjimiz de yerimizde. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen Kamikochi. Taisho Gölü'nden geçtik. Şimdi Kappabaşı Köprüsü tam oraya doğru gidiyoruz. Kartpostallık, tam böyle kartpostallık manzara. Şöyle beni şuna çeksin. Nikon'un dürbününü koymuşlar. Yüzeyine bakın diyorlar.
Bir şey göremiyorum ben. Gözüm bozuk diye mi acaba? Sugoi. Alanımıza giriş yaptık. Meşhur Kappa Köprüsü'nün oradayız. Etraf Japon kaynıyor. Bir de Çinli kaynıyor. Böyle bir su yok ya. İnsanın yüzesi geliyor da biraz hızlı gidiyor su. Abi ne ara geldin başladın ya, maşallah, helal olsun. Abi vallahi iyi çalışıyor. Çinli mi bu abi? Helal olsun. Oturuyorsunuz ayaklarınızı uzatırken şöyle bir meşhur Japonya'nın Alplerine uzanan dağ görüyorsunuz. Oku Hotaka Dake 3190 metre yükseklikte Japonya'nın 3. en yüksek dağı. Birincisi tabii doğal olarak Fuji 3776. Daha sonra Kitadake. Daha sonra Okuhotaka. Kamikochi Vadisi 1500 metre civarı ile zirve arasında 1700 metrelik yükselti farkı varmış. Hotaka Dağı. Bu dağlar Japonya'nın en popüler dağcılık rotalarından birisi. Dik kayalar, zincirlerle çıkılan bölümler, genelde dağcılar, deneyimli dağcılar buraları tercih ediyor. Arkamızdaki Kappa Köprüsü arkadaşlar. Bu köprünün hikayesi biraz enteresan. Mitolojik hayvanlar biraz fazla. Yarı kaplumbağa, yarı insana benzeyen, kafasında böyle değişik bir fotoğrafında şu anda koyacağım. Şu fotoğraftaki gibi bir canlı varmış. Şurada duruyormuş. Nehire gelen insanları çekip boğuyormuş. Öyle bir inanılışı var. Özellikle çocukları. O yüzden aileler çocuklarını korkutmak için böyle hikayeler anlatılmış. Buralardan, sudan, azgın sulardan uzak durması için. Böyle değişik bir hikayesi var. Biraz daha tarihini araştırdım. Heian döneminde geliyormuş. Nasıl geliyor? Çeşitli tarih kitaplarında denizde bulunan bir tane yaratık varmış. Bu yaratığı Heian döneminde işte 7. yüzyıldan itibaren diyelim o dönemde yazmışlar. Kappa diye geçmiyor. Bu Kappa'nın adı yanlış bilmiyorsam böyle 1800'ler, 1900'lerden itibaren buralarda meşhur olmaya başlamış. Japonlar biraz çıkarmış bunu. Saygılı ve sözünde duran birisiymiş. Ne kadar insanları boğsa yese de. Eğilerek selam verirsen o da eğilmek zorunda kalıyor. Başındaki su dökülüyor. Başındaki su da güç kaynağı olduğu için güçsüz kalıyormuş. En sevdiği yiyecek salatalıkmış. Kötü niyetli gözükse de insanlara yardım ediyormuş. Tarım ve balıkçılıkla ilgili bilgileri öğreten bir figür olarak da anlatılıyormuş. Enteresan ya. Hikayesi 3 aşağı 5 yukarı kısaca bu. Su çok hızlı gidiyor. Buraya kapılan biri boğulabilir, hayatını kaybedebilir. Boğulmaları önlemek için böyle hikayeler çıkarmışlar diye düşündüm ben. Ben onu çıkardım. Aşağı. Vaa! Buz gibi. Bu buz gibi. İnanılmaz soğuk. Buz gibi buz. Vaa, başım döndü bir anda. Gözüm karardı. Yaşa. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane daha deneyeceğim. Oo! Buz gibi. Oh. Uyuştu, ayağım uyuştu. Ben o kadar Japonlara laf yaptım bu suya niye girmiyorlar diye de girmesinler zaten. Bu suya girilmez, deli işi bu. Japon Alplerindeki suya da girmedik demeyiz. Oha! Duracağım. 10 saniye duracağım. Oy. Ayağı uyuşuyor, insan ayağı uyuşuyor. Oo. Aynı böyle oluyorsunuz. Köydeki bizim sarı ineği hatırladım. Japonlar neden süt içmiyor vallahi anlamıyorum ya. Arkadaş şu süt içilmez mi ya? Mükemmel bir şey arkadaşlar. Hotaka Dağı'na uzanan bir yol. Şu yolu böyle takip edeceğiz. Bir 4 kilometre gideceğiz şuralara kadar. Şu taraftan da döneceğiz. Kamikochi'yi bitirmiş olacağız. Myojin'e doğru gidiyoruz. Myojin Gölü tapınağına doğru. Gelenler burada ayı zilini çalıyor. Hiç karışmamışlar etrafa ya. Doğal haliyle bırakmışlar her yeri. Valla biraz kartala benziyor gibi. Atmaca da olabilir.
tam anlamadım da biraz büyük, kilolu. Japonlar dürbünleriyle çıktılar ortalıkta. Nerede çıktı bu kadar Japon bir anda? Enteresan hayvanı gördük. Onun ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Bileniniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Pür dikkat çekiyor ablam. Sürekli beni bir şey ısırıyor arkadaşlar. Ben rahat gezmek için biraz böyle geziyorum ama inanılmaz bir sinek akışı var. Japonlar ısırmıyorlar. Onların telleri kokmuyor. Biz tellediğimizde maşallah yani bir şeyler olmuş. Ağaçlar dökülmüş. Çalışma var. Suyun içerisinde Japonlar var. Demirli köprülerden geçiyoruz. Ne yapıyorlar abi bunlar? Bir şey yapıyorlar. Tam ne yaptıklarını anlamadım. Çok ağaç düşmüştü arkadaşlar buralara. Güvenlik işaretine bak. Yukarıdan yol varmış. Yukarıdaki yolu çökme sebebiyle şuradan kapatmışlar. Abi dağdayız ya. Nereden buldunuz geldiniz buraya? Helal olsun. Dağda bile olsak abiler suyun içerisinde çalışıyor. Deprem oluyor, heyelan oluyor, işte toprak kayması oluyor. Dağları böyle sağlamlaştırdıklarını gördüm. İplerle kendilerini sarkıttıklarını gördüm. İnanılmaz, buraya gelene kadar yani onlarca tünelden geçtik, onlarca. Ne ara yaptınız, ne ara o kadar sağlam bir şekilde yaptınız bilemiyorum ama helal olsun Japonlara. Çok zor yerler buralar arkadaşlar. Dağlarda böyle tünel yapmak, heyelanın, depremin olduğu yerlerde böyle güvenliği sağlamak helal olsun. Çalışıyorlar. Ki bir kere yaptılar mı tam yapıyorlar. Sen ne yaparsan yap. Yaradan onu aşağı kaydırdığı sürece Kumamoto'da görmüştüm. Yol ikiye ayrılmıştı. Çok da para gidiyor böyle şeylere. Orada mesela mikrot vardı. Ben bisikletle çıkacaktım. Olmadı çünkü depremden dolayı toprak düşmesi olmuş. Milyon dolar para gerekli. Tabii çok da bir insan yaşamadığı için yapmamışlardı, düzeltmemişlerdi ama inanılmaz manzaralı güzel yerlerdendi. Ben geçtim, sonra orada yanardağ patladı. Evet, mükemmel. İlk kez böyle bir yere çıktım. Şöyle düz giderken Japon abla bizim konuşmamızı gördü. Buradan döneceksiniz dedi. Asıl gelmemiz gereken yere geldik. O köprüden dönüşe geçeceğiz. Yorucu. Eşim bu Shinto tapınağına gelmek istiyordu. Kendimi bir anda Meiji'de hissettim. Yarın işte oraları gezdireceğim misafirlere. Şöyle bir eğiliyoruz, selam veriyoruz, geçiyoruz. Dağlarda ruhların olduğuna inanıyor Japonlar. Eşim hemen dedi, kesin orada bir ruh var. O kadar yürüdük, dağları geçtik, patikaları geçtik. Hemen burada muska satıyorlar, doğa satıyorlar, su satıyorlar. Giriş paralı mı? 500 yenmiş. Dua için sıraya giriyoruz. Suya, dağa karşı dua ettiğini görüyoruz burada. Su kutsal, dağ kutsal. Böyle yerler kutsal. Dağ tepede doğal olarak kutsal. Eşim de hemen gördü, dedi kesin bunda bir ruh yaşıyor. Yani dindar değiller. Genelde batıl inançlarının yüksek olduğunu hep söylüyorum Japonların. Yüce dağa dua edeceğiz. Her gelen 500 yen bıraktığı için resimler, fotoğraflar, videolar tabii çekiliyor. Uzun sürüyor biraz. Şimdi hepinizin yerine dua edeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hey, gidiyorum. İnşallah. 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 Ya Allah. İnşallah. Dua etsin bakalım. Seviyor vallahi. Böyle yerler. Her şeyde bir ruh olduğuna inanıyor. Geçen peluş oyuncağı bile atamadım. Başımıza iş gelecek dedi. Sırada böyle. Böyle çekmiş de onu gösteriyor bana. Dağlar dağlar, yüce dağlar. Taşlı, engebeli yollardan geçiyoruz. Önce bir gelsinler. Japonların atıştırmalığı.
Şu var. Kombiniden aldığımız her şeyi yemişiz. Japonya'daki büyük şehirler ve Japonya'da kırsallar geceyle gündüz gibi. Özellikle Tokyo. Tokyo bu dünyadan değil, Japonya'nın kırsalı da bu dünyadan değil. Bakın görüntüler dünyanın birçok yerinde olabilir. Ama enteresan bir huzur veriyor. Ülkenin adının Japonya olduğu için olabilir. İmparator gelmiş arkadaşlar. İmparator ailesiyle gelmiş, yürüyüş yapmış. Tabii Japon'da durur mu? Hemen onlar da geliyor. Köprüye bak. Vallahi köprü sallanıyor. Güzel yer, güzel. Kafa dağıtmak için güzel yer de arkadaşlar bu su normal bir su değil ya. Ulan nereye gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun? O kadar mesaimiz var. Ulan bu ne ya? Arkadaşlar hazır mıyız? Japon Alplerinde bir gün canımın içi arkamda, buz gibi suda şifa. Kamikochi, ah Kamikochi. Japon ayısı çıkacak mı? Yoksa bizi kovalayacak mı? Bekliyorum ayı, Japon ayısı. Bu su başka su. Buz gibi soğuk su. Canımın içi manzara çok güzel. Burada başladık, burada döndük, geldik. Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Ama şu an Kamikochi'de kapanışı udon ve kara buğday eriştesiyle yapıyoruz. çok güzel, çok. Afiyet olsun. Yeşil soğanlı. Buralarda Matsumoto'da soba meşhur. Kara buğday eriştesi meşhur. Sabah biz 8 gibi buradaydık. Bu abi videonun ilk başlarında burada resim yapıyordu. Saat şu anda 4'e geliyor. Hala burada. Nasıl bir iş aşkıysa. Kaç saat oldu abi ya? 8 saattir burada abi. Çok seviyor demek ki bu işi. Oturma sırası ilk önce gelenin kaptığı şekilde. Biz Shima'ya döneceğiz. Ondan sonra Matsumoto'ya trenle devam edeceğiz arkadaşlar. Burada sistem şöyle çalışıyor. Videonun altına açıklama koyacağım. Oradan bakar rezervasyon yaparsınız yolunuz buraya düşerse. 2 tane otobüs kalkıyor. 1 ve 2 numaralı. Ona dikkat edin. Siz birincide misiniz, ikincide misiniz? Yeriniz zaten hemen burada. Sadece dönüşte direkt gitmiyor Matsumoto'ya. Yani bizim gideceğimiz yere eğer dönerseniz. Trenle aktarma oluyor. O da kolay. Biletleri de biz yaklaşık 3 hafta önceden aldık, haberiniz olsun. Burada her şey otobüs üzerinden yürüdüğü için biletler çabuk bitiyor. Oturduk. Bileti aldığınızda sadece maili gelin gösterin, isminizi soruyorlar. O kadar. Ama rezervasyon numarası hepsinin var. İsminizi söylediğiniz anda direkt anlıyorlar zaten. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bileti al gel. Kamikochi'ye. Gidiyoruz. Biz geldik. Matsumoto'dayız. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Benimle birlikte Japonya'yı gezmek isterseniz alttaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok güzel, detaylı, gezilmeyen yerleri geziyoruz. Cepkun'la birlikte Japonya'yı geziyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hop. Video bitmedi. Sonda bir sürprizim var arkadaşlar. Yeni çıkan DJI Mini Pro'yu aldım. Drone'u aldım. Öncelikle size videonun sonunda da böyle bir teşekkür etmek istedim. Bu zamana kadar destek veren, hali hazırda veren, vermeye devam eden, desteği veren herkese teşekkür ederim. $1000 öyle söyleyeyim. $1000'a geldi. Özellikle bisikletle baştan sona gezeceğim farklı ülkelerden de çok güzel görüntülere şahit olacaksınız. Herkese teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. Destek vermeye devam edin. Görüşmek üzere. Hemen kullanalım. Hadi yaşa. Yaşa. Arkadaşlar hazır mıyız? Japon Alplerinde bir gün canımın içi arkamda, buz gibi suda şifa. Kamikochi, ah Kamikochi. Japon ayısı çıkacak mı? Yoksa bizi kovalayacak mı? Bekliyorum ayı, Japon ayısı. Bu su başka su.
Buz gibi soğuk su. Canımın içi manzara çok güzel. Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Ama şu an Kamikoçi'deyiz. Allah'ım ya Rabbim. Buralar çok güzel, çok.